Buradaki kanal çok hoşuma gitti. Su kanalı. Murçla böyle tek tek nokta nokta, bakın arkadaşlar ne kadar belli oluyor bilmem, bakın şuradaki. Arkadaşlar şu yan tarafta bir kasa tespit ettim. Evet bakın burada tam bir yerde yakalıyor arkadaşlar. Bakın. Nokta burası. Sonra kendi sakladı, kendi kapattı demeyin. Arkadaşlar gayet net her şey ortada, bakın. Koyup da bulamadığınız oluyor mu diye soranlar buyursun, izlesin. Bu ne? Merhaba arkadaşlar. Şimdi en son geldiğim bölgedeyim yine. Burada çalışma devam edecek. Güzel bir yer. Bakın. Buradan içeri devam etmem gerekiyor. Çalışma yapacağım burada ama burası zor iş olduğu için bugün erteliyorum. O gün kamerada ne kadar belli oluyordu bilmem. Şuradaki kanal çok hoşuma gitti. Su kanalı. Murçla böyle tek tek nokta nokta, bakın arkadaşlar ne kadar belli oluyor bilmem, bakın şuradaki bütün murç izleri belli. Buradan güzel bir su kanalı yapmışlar. Buraya geliyor, bunun içine devam ediyor ve bunun içi de bayağı bir ileri gidiyor. Yani buralara çalışma yapacağım. Şurası da bayağı bir yemyeşil, oksit gibi. Fakat arkadaşlar şu yan tarafta bir kasa tespit ettim. Orada basit iş gibi görünüyor, yakın mesafe. Burada şimdi bir çalışma yapacağım. Hem bu ProApp Plus cihazın da size böyle bir detaylı kullanımıyla ilgili bilgi de vereyim arkadaşlar. Varyo dedektörü uygulamasına giriyorum. Önce cihazı açıyorum. Sonra APP moduna getiriyorum. Bu sıralamayı karıştırmamak gerekiyor. Cihazı alıp kullananlar var. Çok sorular geliyor ama yetişemiyorum arkadaşlar herkese. O yüzden videoda da detaylı mümkün olduğunca anlatayım. Şimdi cihazı düğmesine bastım. APP moduna getirdim. Ondan sonra buradan ProApp Plus uygulamasının logosunu seçiyorum. Bağlan diyor. Bekliyoruz. ProApp Plus'a bağlandı. ProApp Plus'a bağlandı. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben bu bölgede zaten alan taramayla ya da alan taramayı da ben yine bir göstereyim. Kullanan arkadaşlar ona göre kullansın. Şimdi bakın arkadaşlar, alan tarama moduna girdim. Ne aratmak istiyorsam burada altın, gümüş, değerli, demir, boşluk, serbest mod diyor. Altın, gümüş belli, demir, boşluk belli. Boşluk ne olabilir? Bir mahzen olabilir, bir oda mezar olabilir. Boşluk aratmak için. Değerli dediğimiz yakut, elmas türündeki değerli taşları sadece arar arkadaşlar. Değerli deyince hani bütün değerli eşyalar manasında değil. Serbest moda da basarsanız arkadaşlar buraya aramak istediğiniz bu listede olmayan bir malzeme varsa o malzemenin frekansını bulup frekans değeri kaçsa serbest moddan kendiniz manuel olarak elle yazarak girebilirsiniz. O şekilde aratabilirsiniz. Ben şimdi burada arkadaşlar altın arattırıyorum. Evet. Bakın arkadaşlar direkt bu tarafa doğru döndü. Şimdi arkadaşlar cihazı alan taramada tutarken böyle tam dik tutarsak cihaz bizim yürüyüşümüze göre hareket eder. Yani sağa sola yamulur eder. Malzemeye mi gitti, nereye gitti belli değil. Bunu çok hafif şöyle öne doğru eğik tutarsak eğer, şimdi bu cihazı öne eğik tuttuğumuzda arkadaşlar normalde böyle durması gerekir değil mi? Yani böyle tutarsak aşağı doğru ağırlık aşağı verir, aşağı doğru durması gerekir. Ama bunu
böyle tuttuğumuzda bir tarafa doğru dönüyorsa oradan bir frekans yakalamıştır, sinyal yakalamıştır, oraya doğru çekiyordur sizi. Bu antenler de ne tarafı gösteriyorsa o tarafa gitmemiz gerekiyor. Yani şöyle yapalım, bakın şimdi. Şimdi buraya döndü, ben hemen onun döndüğü istikamete doğru dönüyorum arkadaşlar. Bakın buradaki yakaladığı sinyale doğru devam ediyorum. Şimdi tam malzemenin olduğu yere geldiğinde bakın geri çevirdi. Şimdi mesela bu kaya olan yerde değil de ben düz bir alanda olduğumu farz edin. Yürürken ben buradan geçerken diyelim, tam malzemenin olduğu yerden geçerken cihaz böyle geri döndü. Ben ileri doğru gittim de böyle kaldı. Ne diyor yani? Aradığın şey arkada kaldı. Hemen duracaksın. Tekrar bu sefer arka tarafa doğru dönüp yürüyeceksin. Aynı yere geldiğinde tekrar bir daha çeviriyorsa cihaz, anlayın ki tam o noktada bir malzeme olma ihtimali var. Ondan sonra zemin altı tarama, yani şöyle diyeyim, yeraltı görüntüleme moduna giriyoruz. Burada toprak ayarı var arkadaşlar. Şimdi bakın toprak ayarını arkadaşlar bana nokta olarak orayı gösterdiyse eğer, toprak ayarını oradan başka bir yerde yapmam lazım. Neden? Orada yaparsam toprak ayarını oradaki malzemeyi de siler. Mineral gibi buradaki, yani bu toprak ayarı demek yerdeki ölçüm yapacağınız, inceleme yapacağınız yerdeki minerali siliyor. Normal sadece toprağın değerlerini alıyor. Peki şimdi orada malzeme varken toprak ayarı yaparsam ne yapar? Oradaki malzemeyi de siler. Bu sefer boş gösterir. O yüzden buradan uzaklaşarak belli mesafe, gene malzeme olmadığını düşündüğünüz bir yerde toprak ayarını yaparsınız. Ola ki 700'ün üzerinde bir toprak ayarı vermişse, mesela 705-710'lara kadar da olabilir ama 740-750 gibi bir değer vermişse toprak ayarı, orası biraz yoğun minerallidir. Oradan uzaklaşarak tekrar deneyin. Yani 700'ler civarında ve 700'ün altında bir toprak ayarı yakalarsanız daha güzel, daha olumlu çalışır cihaz. Zaten belli bir mineralli yerde, mesela 750'nin 770'in üzerindeki toprak ayarı olan yerde cihaz kabul etmiyor, hata veriyor. Çok yoğun mineral diyor. O yüzden onu da bilmiş olursunuz. Şimdi toprak ayarını ben burada yapmıştım. Şurada 680 toprak değeri verdi bana arkadaşlar. Şimdi ben burada harita tarama modu arkadaşlar, bu cihazın harita tarama modu en güvenilir moddur. Canlı tarama ve alan taramada illaki minerale çeker. Bu normaldir. Ben bunu zaten cihazla ilgili bilgi almak isteyen hemen hemen herkes aynı şeyi söylüyorum. Yani gidip en iyi cihaz da alsanız minerale düşme ihtimali var alan taramada. Bizim şimdi tecrübemiz çok fazla olduğu için biz ona göre hareket ediyoruz. Ama cihaz, mesela böyle bu tür cihazları alıp da yeni kullananlar biraz sabırlı olması gerekir. Cihazla ilgili yani bol bol antrenman yapması lazım. İşte şüphelendiği yerleri kazacak, kıracak, bakacak. Yani duruma göre hareket edecek. Yani o yaptığı antrenmanlar da ona bir nevi tecrübe olmuş olacak. Ondan sonra bir saatten sonra artık cihazı güzel bir şekilde kullanmaya başlarsınız. Şimdi burası harita tarama yapmaya uygun olmadığı için ben burada termo tarama modunda bakacağım arkadaşlar. Düz bir alanda şurada bana mesela bir tepki verseydi ben burada harita tarama yapmam gerekirdi. Harita taramada da net bir şekilde 5 metreye kadar ben buradan güzel bir veri alırdım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ben termo tarama moduna giriyorum. Bakın şimdi. Böyle tutayım herkes görsün diye. Burada hassasiyet ayarı var. Şimdi arkadaşlar ben 5'e getirdim. 5'te bakacağım. Hatta 4'e mi getirelim? 4'e getirelim. Düşük seviye olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Komple ekran yeşil. Hatta şöyle yapalım biz. Ben bunu şöyle havada tutayım. Herkesin görebileceği gibi. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar 4'te burada kırmızı yakaladı. 792'ye kadar çıktı. 833 806 900. Bakın arkadaşlar burada bir malzeme görünüyor. Herhalde görüyorsunuzdur. Bakın hassasiyet 4'te, muhtemelen yakın mesafede bir malzeme var. Yani derin de olabilir ama ben yakın mesafe diye tahmin ediyorum. Çünkü burasını, evet bakın burada tam bir yerde yakalıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi fazla da uzun sürmesin. Arkadaşlar
Bu dün en son yüklediğim video diyeyim. Çekilişle ilgili video yükledim en son. Altına çok yorum yazanlar oldu. Bakın çekiliş yaptığımda yorum yapanlar, çekiliş yorum yapanlar arasından bir kişiye çıkacak. O kişiye de çıkan kişiye de 3 kişiye yani çıkacak. Bir kişiye dedektör, bir kişiye manuel alan tarama çubuğu, pirinç çubuklardan, bir kişiye de pointer. Şimdi ben bu 3 kişiye arkadaşlar belki pointer 2 tane dağıtabilirim. 2 kişiye yani belki 4 kişiye çekiliş yapabilirim. Şimdi arkadaşlar bu yorum yapan arkadaşlardan çekilişte kime çıkarsa ondan da abone olduğuna dair ekran resmi de isteyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de çekiliş olunca herkes yorum yazıyor. Yani normal videolarımda biraz yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi dedektörümüzü bir hazır edelim. Her şeyimiz hazır olsun. Vakit harcamadan hızlı bir şekilde. Arkadaşlar size şimdi bugün çok güzel bir video çıkaracağım. Hem bilgi konusunda olsun hem de işçilik konusunda olsun. Tamam, dedektörümüz hazır. Her şey gayet net, açık bir şekilde cihazla ilgili olsun, defineyle ilgili olsun, çalışma yapacağım yerle ilgili olsun. Gayet açık bir şekilde, net bir şekilde her şey ortada. Bazen işte ya hala 2,5 senedir video atıyorum. Hala yorumlara işte kurguydu bilmem neydi işte şu bu diyenler oluyor. Evet arkadaşlar, benim videolarım kurgu, gerçek değil. İzleyin, siz karar verin gerçek mi değil mi, kurgu mu. Ben mümkün olduğunca riske girmeden tehlikeli işler yapmamaya çalışıyorum. Bilen biliyor ne demek istediğimi. Neyse, fazla da uzatmayayım. Önce bir şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Daha ince uçla atayım hatta. İnce ucunda çift elmaslı geç deler birazcık. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane bir delik atayım. Şu otları buradan bir açalım. Bakın arkadaşlar. Evet. Bunlar gayet güzel. Arkadaşlar bakın şurada bir oyma buldum. Her zaman söylediğim gibi murç deliği. Şurası son nokta işareti. Aha, size boşluk. Bakın arkadaşlar, Horasan belli, ne kadar kolay. Görüyor musunuz? Yok. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Dedektörü de şurada bir çalıştırayım.
Toprak ayarı otomatikte. Bakın. Bakın arkadaşlar. Matkapta metal, bakır her şey var içinde. Ben bunları kapatmışım. Bunlara ötmüyor. Vay vay vay. Buralar oyma doluymuş. Biz farkına varmıyoruz. Burada da 2 adet göz gibi çok sevdiğim oymadan. Bakın arkadaşlar, 2 tane göz gibi oyma var burada. Bakın burada da bir oyma var. Buralar çok güzel. Burada var oyma. Buralar bayağı güzel arkadaşlar. Bakın. Buradan çalışmaya devam. Buraya delik atmaya çalıştık, kırdık. Bakın, pinpoint modu. Arkadaşlar bakın, pinpoint modu nereden yakalıyor malzemeyi? Şu anda en az 60 santim. Bakın arkadaşlar, 60 santim var. 60 santim var kayaya. Bir de artık içeride ne kadarsa. Nokta burası. Çok güzel. Arkadaşlar gördünüz mü? Minelab'ın pinpoint modunda şey yoktur. Ayrım yoktur. Ayrım yapmaz. Her şey öter. Ama çok uzak mesafeden algılıyor. Yani kaya içinde şu anda bilmiyorum artık 40 santim mi 50 santim mi ne kadar kıracağız. Malzeme ne kadar derinde bilmiyorum ama 60 santim kayaya 60 santim mesafeden pinpoint modunda ötmeye başlıyor arkadaşlar ki çizgiler daha kenarda vardı, belki de yukarı kaldırsam 90 santim 1 metreye kadar çıkacaktı. Neyse, biz şimdi ucu takmamışız, bir. İkincisi delici ucu getirelim. Bakın arkadaşlar, kaya Horasan olduğu için ne kadar kolay kırılıyor. Gayet güzel bir şekilde. Arkadaşlar izleyin. Horasan'ı görün. Nasıl bir şey? Sonra kendi sakladı, kendi kapattı demeyin. Bakın. Buradan kırmaya çalışıyorum. Burası kaya. Buradan gayet güzel gidiyor. Vay 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 vay. Bakın bakın arkadaşlar. Bakın. Şu diken beni mahvetti ya. Bu diken buraya nasıl gelmiş? Şunu şuradan şöyle ileri alayım. Teminden beri bana batıyor. Burada da zor duruyorum. Arkadaşlar gayet net. Her şey ortada, bakın. Koyup da bulamadığınız oluyor mu diye soranlar buyursun, izlesin. Şimdi şöyle yapalım.
Oymalar güzel. Burada başka kasa olma ihtimali de var. Şunun içini boşaltamadık. Bunu boşaltsaydık güzel olur. O taraf. Neyse. Onları artık. Üf, diken doldu her tarafım. Arkadaşlar, yakın çekim istiyor musunuz? Burayı açarken size güzel bir yakın çekim yapayım. Bakın arkadaşlar. Oh. İçerideki kaya nasıl bir şey? Kaya derken Horasan aşağıdan farklı, yukarıdan farklı çıktı arkadaşlar. İçeriden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Bu ne ya? Ne acayip bir şey. Bakın arkadaşlar, bakın. Toprak gibi görünüyor ama değil. Bu işte Horasan arkadaşlar. Görüyor musunuz? İçeride bir şey yok mu? Bu ne? Aha. Oo. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Süper bir sarı. İçeri kaçıyor. Şuraya koyalım şunu. Arkadaşlar. Bardak çok güzel. Acayip bir şey. Şuna bakar mısınız? Acayip bir şey. Sapsarı parlıyor, fıstık gibi. Başka bir şey var mı içinde? Kasa mı cep mi bilemem ama içinden çıkan kasaya bedel. Pointer'ı alayım. İçeride bir şey yok gibi ama ne olur ne olmaz. Pointer'ımız nerede? Vay be. Çok güzel. Heyecandan pointer'da açmadan içeri gönderiyoruz hemen. Başka bir şey yok herhalde. Bunu şöyle güzel bir yere koyalım bakalım. Şurada dursun, ne güzel parlıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil ya. Kamerada ne kadar belli oluyor bilmem ama şuna bakar mısınız ya? Çok güzel. Dedektörü çalıştıralım. Başka bir şey yok arkadaşlar. Derinde varsa bilemeyeceğim. Şu an için başka bir şey görünmüyor arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın. Burada orijinal işaretler var hep. Burada da bir şey var. Oo. Acaba burası da kasaymış, patlatılmış, dönem soygunu mu yemiş yoksa mezar oyması mı? Yalnız patlatılmış kasa gibi duruyor arkadaşlar burası. Buralar hep
Oyma işaret acayip. Bakın burada V harfi var arkadaşlar. Hatta ok işareti gibi de duruyor. Burada çok güzel işçilikler var. Çok güzel malzemeler var diye düşünüyorum daha. Kim bilir neler çıkar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar oymayı? Çok güzel bir yer. Evet. Arkadaşlar ben şimdi bunu şu gördüğünüz bardak var ya, bununla bir önce eve gitmek istiyorum arkadaşlar. Ona meyve suyu koyup içeceğim evde. Çok merak ettim nasıl oluyor acaba, tadı değişiyor mu? Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Güzel malzeme, bunu yanımda tutarak burada fazla beklemek istemem. Ne olur ne olmaz. Yalnız buradan ve buradan tekrar inceleme yapıp devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hele şuradan devam etmeyi düşünüyorum. Bakın orayı bir daha çekeyim size. Burada güzel işçilikler var. Güzel de malzemeler çıkacak diye düşünüyorum artık. Devamını hep beraber görürüz. Bakın burada bir oyma, burada çift oyma var. Şu çok güzel arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Oluk böyle bildiğiniz su kanalı buradan böyle akıyor arkadaşlar. Hop içeri. Bunun içine dökülüyor. Bunun içine neden dökülüyor onu anlayamadım. Buradan belki mezara gidiyor diyeceğim. Mezara niye gitsin? Yani şimdi oradan bu belki bu ağaçlar, çalılar yoktu. O taşlar da yoktu orada belki daha önceden. Hani oradan bir adak adayıp kurban kesip kanını akıtıyorlardı diyeceğim. Hani anca öyle bir şey geliyor aklıma ama bilemeyeceğim. Yani buraları aslında güzel bir temizleyip iyicene incelemek lazım. Şu içeride yine bir horasanlı bir kaya gibi gözüküyor. Buraları tekrar inceleyeceğim ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şu yeni bardağımla meyve suyu içmeye gidiyorum eve arkadaşlar. Bu videoya da beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hep çekiliş videolarına yorum yapmayın. Normal videoları da yapın lütfen. Rica ediyorum. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.